Selamlar herkese. Her Yeri 2 Bilet kanalından ben Niyazi. Ben Betül. Bugün Endülüs gezimizin ilk durağı olan Cordoba'dayız ve sizlere bu şehri tanıtmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, video başlamadan önce şu an aşağıda görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz. O zaman Cordoba gezimiz başlasın. Fatih Premium Car Care sunar. Bu gezimizde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na uçuyoruz. İnişimizin ardından kiraladığımız aracı teslim alıp ilk durağımız olan Sevilla Fashion Outlet'e uğruyoruz. Ardından Endülüs turumuza Cordoba'dan başlayarak Granada, Setenil de las Bodegas, Ronda, Malaga ve son olarak Sevilla'yı keşfederek devam ediyor ve gezimizi burada noktalıyoruz. Milattan önce 2. yüzyıldan beri Romalıların elinde olan Cordoba, 711 yılında İber Yarımadası'nın Müslümanlar tarafından fethiyle İslam dünyasına katılmış ve kısa sürede Endülüs'ün en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir. 756 yılında 1. Abdurrahman tarafından kurulan Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti olmuştur. Şehrin en önemli simgesi olan Kurtuba Camii, 8. yüzyılda inşa edilmeye başlanmış ve zamanla genişletilerek İslam mimarisinin en etkileyici yapılarından biri haline gelmiştir. 13. yüzyılda katedrale çevrilen bu yapı günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Evet, katedral için biletlerimizi aldık. Giriş kişi başı 13 euro. Online alabilirsiniz. Bizim geldiğimiz dönemde çok yoğunluk olmadığı için buradan almayı tercih ettik. Fark etmiyor, hemen bir otomat var. Katedral için 13 euro ödüyorsunuz. Bir de kule var. Kule çıkışı için de 3 euro ödemeniz gerekiyor. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Evet, sıradayız. Sıramızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Kurtuba Camii'nin içindeyiz. İslam mimarisinin en önemli eserlerinden bir tanesi. Şu an görmüş olduğunuz kırmızı ve beyaz kemerleriyle ünlü. Arkadaşlar burası sonradan katedrale dönüştürülmüş. Şimdi gelin hep birlikte içini gezelim. Şimdi çıktık katedralden. Bir saat ayırırsanız rahat gezersiniz diye düşünüyorum. Fotoğraf çekilimi vesaire dahil. Şimdi biz buradan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, biletleri gelmeden online almanızı tavsiye ederim. Yüksek sezonlarda erkenden tükenebiliyor. Biz geldiğimizde aldık. Geldiğinizde almak isterseniz arkamda görmüş olduğunuz yerde 2 tane otomat var. Oradan alabiliyorsunuz. Yetişkin ücreti 13 euro. Onun dışında hemen yanında bir kule var. Kuleye çıkmak isterseniz 3 euro da onun bileti. Ve girişi onun o tarafta. Geldiğinizde bakarsınız. Kulesi'nin hemen altında bir tane de kapı var.
Bu kapıdan da giriş yapabilirsiniz. Ve gelmişken mutlaka bu kapının etrafına da bir göz atın. Çok güzel çünkü. Şu an kilisenin çan seslerini duyuyorsunuz. Saat tam 12. Çan Cadde sesleri kolda. yükselmeye başladı. Haydi biz devam edelim. Hemen burada magnet satan yerler de var. Bakalım aşkım. Şunlardan istiyorum. Evet, bence gelmişken alabiliriz. Siz de geldiğinizde mutlaka buradan magnet almadan dönmeyin bence. Bak burada da daha büyük duvar süsleri var. Ha, şallar da var. Evet. Anadolu'da da çok fazla bu motifleri görüyoruz. Çok güzelmiş. Evet, buradaki magnetler de 2,5 euro. Hemen Çan Kulesi'nin karşısındaki yer. Şöyle farklı. Şu renkliler de güzel bu arada. Bir de limon konseptli şeyler var bak şuralarda. Onlar da seramikleri düşünerek yapılmış. Şöyle tabak konsepti var. Hediyelikçilerde çok güzel seramik eşyalar var bu arada. Mutlaka geldiğinizde bir gezin. Tabii fiyatlar ona göre bir tık yüksek. Şu 13.80. Böyle bir duvar süsü diyebiliriz. Gözlükten onu 3.80 okudum, diyecektim uygun diye. 12.80. Bir dakika bu 12.80 iken o niye 13.80? Tabaklar mesela 10.80'miş. Bunların hepsi el yapımıdır diye düşünüyorum. Evet, el işçiliği. Ve arkasında da Cordoba yazıyor. Ve şunlar mumluk 7.80'miş. Mumu şuraya oturuyorsunuz. Oturuyorsunuz. Bardaklar da var. Limoncello'lar, hayatım seversin. Limonlu şeyleri çok seviyorum gerçekten. Bardak altılığı 4.80'miş. Bunları kullanmaya da kıyamazsın. O kadar güzeller ki. Bunlar bulaşık makinesinde yıkanmaz değil mi bu arada? Yok. Bu şeyde 4.80. biz bunu nerede gördük? Viyana'da görmüştük Viyana'da bunun daha görmüştük. büyüklerini. Ve Bu orada rende arkadaşlar. en düşüğü 7 Euro'dan başlıyordu ve bir tık daha büyüktü boyutlar sanki. Bunu rende olarak Güzelmiş, kullanıyorsunuz. evet. Güzel. Bunda sarımsak yapıyorlardı, eziyor rende gibi, limon falan yapıyorlardı. Patates de vardı. Patates de yapıyorlardı. O Viyana videomuzda mevcut. Yukarı sabitliyoruz onu. Viyana videomuzda var. Evet. Viyana Christmas Market vlogumuzda olması lazım. Bunlar da büyükleri 9.80'miş. Bir boy büyüğü 12.80. Bak bunların fiyatları bence daha güzel. Ama tabii yine euro bazında çevirince pahalıya geliyor Türk lirası olarak. Burada büyük olanları da var. Bu ne ki böyle yumurta mı koyuyorsun acaba? Baksana çiçek gibi. Olabilir. Ya da farklı işte. Mezelik de olabilir. Yani mezelik gibi olabilir ama çok fazla çeşit koymak lazım. Geldiğinizde buralara da uğrarsınız arkadaşlar. Evet, bence mutlaka Güzel bakın. çeşitler var. Biz kapının karşısındaki ikinci yerden şu magnetten aldık. 3,5 euro. Buradan aşağısı da 3 euro şunlar. Bunları gerçekten çok beğendik. Farklı bir şey olsun diye alalım dedik. Gelirseniz bence bakın. Başka yerlerde bu model var mıdır bilemiyorum açıkçası. Biz vaktimiz sınırlı olduğu için aldık hemen. Şimdi devam edelim. Hemen yanında da pastane galiba. Elma Ay, şekerleri. elma şekeri. Güzel gözüküyor. Ne diyor? 3 çarpı 4 euro ne demek ya? Hello. 7 euroymuş büyük boylar galiba. Çocukken çok yerdik. Güzel. İçeride de şekerlemeci gibi. Evet. Ama biz devam edelim ya. Evet. Bizim burada Zamanımız sınırlı arkadaşlar. burada bir günümüz var maksimum. O yüzden çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, şunu çantama koyayım da. Şansımıza da hava gerçekten Hava müthişti. çok güzel. Evet. Bu arka mahalle bu arada Yahudi mahallesi diye geçiyor bu caminin arkası, genel olarak böyle dar sokaklar. Eskiden Yahudiler de yaşıyormuş buralarda.
Sokakları da gezmek çok keyifli. Hayatım burada bu arada bir Valencia Old Town havası yok mu? Yani Evet, benziyor. andırıyor. Evet, andırıyor. Pizzacı geldi önümüze. Çok severim pizza. 13 euroymuş pizzalar. Hadi devam edelim biz. Kurtuba Camii'nin hemen dışında Roma Köprüsü'ne giderken şöyle bir anıt göreceksiniz. Bu anıt Kurtuba'nın koruyucu azizi Sarrafeli'nin anıtıymış. 18. yüzyılda inşa edilmiş. Geçerken şöyle bir göz atarsınız. Fotoğraf çekinebilirler. Evet arkadaşlar, şimdi şehri turlarken buram buram portakal kokusu geliyor. Bakar mısınız? Buranın bir de en güzel özelliği, şehrin her yerinde portakal ve turunçgillerin olduğu ağaçlar var. Kesmemişler. Bak, mis gibi. Çok güzel kokuyor gerçekten. Gerçekten Şu arkada görevliler topluyor. Hemen şu anıtın dibine böyle koymuşlar. Ne yapıyorlar bilmiyoruz ama bence insanlar alsın diye koymuş da olabilirler muhtemelen. bilemiyorum. Bir de şurada şu tabelayı da görmüşken göstereyim. Bu Alcázar de los Reyes Cristianos dediği bir saray ve bahçesi vesaire gezilebiliyor. Ama şu an bizim geldiğimiz tarih itibariyle restorasyondaymış. O yüzden biz gezemeyeceğiz. Siz geldiğinizde bir bakın. Artık kısmetleri. Aynen. Şimdi biz Roma Köprüsü'ne doğru devam edelim buradan. Hadi devam edelim. Bu arada Viyana'daki gibi at arabaları da mevcut. Şöyle Python. göstereyim. Şöyle devam edelim. Roma Köprüsü'nün kapısından giriyoruz. Birdenbire sessizlik oldu. Evet. Şu an Hava müthiş arkadaşlar ya. gerçekten çok güzel. Şanslıyız biraz. Hava gündüz 20 derecelere kadar çıkıyor. Akşam 5 ila 10 derece arasında değişiyor. Roma Köprüsü M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilmiş ve sonrasında pek çok kez restorasyon geçirmiş. Şu an son halini görüyorsunuz. Hadi devam edelim. Buraya gelmek için en güzel mevsimi Nisan, Mayıs ve Ekim gibi falan diyorlar. Bahar ayları. Haziran ve sonrasında inanılmaz sıcaklıklar oluyormuş ve 40 dereceleri görüyormuş. Hem kalabalık artar hem de o kadar sıcaklıkta çok mantıklı değil bence. Gezdiğinizden çok tad alamazsınız. Evet. Eğer böyle bir gezi planınız varsa dikkate alın derim. Burası arkadaşlar Adana'daki meşhur Taşköprü'ye benziyor. Değil mi? Evet. Birebir aynısı. Bu arada Adana vlogumuz da var. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, orada orada. Taşköprü'yü de çekmiştim. Niyazi'nin tek başına seyahat ettiği bir geziydi. Ay su çok bulanık. Evet, çamur rengi. Şöyle bakayım. Bu köprüde çok bir espri var mı? Tabii ki cami. Manzaraya bakar mısınız? Bizim gösterelim. çocukluğumuzda arkadaşlar Sinbad'ın oyunu vardı. Hani bizim jenerasyon bilir. Oradaki saraylara Bak, Alaaddin falan var. Alaaddin, Sinbad. Onların Değil mi? yaşadığı dönemdeki saraya benziyor. Yapısı dışarıda. Gayet güzel. Evet. Bu arada o dediğim kapalı olan bahçeleri gezilebilen yer de muhtemelen şu karşıda görünen yerdir diye düşünüyorum. Orayı da görmek istiyordum ama şansımıza şurada bir tane değirmen mi var aşkım? Evet, ben de onun su değirmenine, Şu. yani değirmen muhtemelen. Buranın şey bayağı genişmiş ama. Çok geniş. Gidelim bakalım şöyle Hadi bir. bakalım. Sonuna kadar gidelim, sonra tekrar geri döneriz. Bu arada buraya geldiğinizde Eskişehir çevresinde kalırsanız eğer trafiğe kapalı alanlar var ve çoğu yerde araçla gelirseniz otopark için belirli otoparklara çekmeniz gerekiyor. Çoğu otelin otoparkı da yok. Gitmeden önce bunu araştırıp ona göre ya otoparkı olan bir yere ayarlayabilirsiniz ya da
İşte merkezde birkaç tane otopark var. Günlük 18 euro civarı diye biliyorum ben. Onlara dikkat edersiniz. Bilginiz olsun. Köprünün üzerinde arkamda görmüş olduğunuz yine San Rafael'in heykeli var. San Rafael, Kurtuba'nın koruyucu meleği, Azize olarak geçiyor. Ona da burada mumlar yakılmış. Hadi devam edelim. Roma Köprüsü'nün sonunda arkamda görmüş olduğunuz Calora Kulesi var. Bu kulenin içerisinde bir müze var. Dilerseniz içeriye girebilirsiniz. Giriş ücretli 4,5 euro. Ve yukarıya çıkabiliyorsunuz. Oradan güzel bir Kurtuba Camii katedrali manzarası da çekebilirsiniz. Geldiğinizde bakarsınız, biz girmeyeceğiz. Köprü burada sona eriyor. Buradan sonrasında da yine Cordoba Yenişehir tarafı diyebilirim. Biz geri dönelim. Evet arkadaşlar, Roma Köprüsü'nün Kurtuba Camisi'nin tarafındaki kuleye de ücretsiz bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Biz şimdi çıkacağız. O görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz. Kuleye çıktığımızda böyle bir manzara var. Köprü manzarası. Bu tarafta da Kurtuba Camii. Evet, buradan böyle aşağıya iniyoruz. Kulenin iki tarafından da fotoğraf çekilebilirsiniz. Evet arkadaşlar, arkamızda görmüş olduğunuz kale ve yanında bahçe ve saray var. Alcázar de los Reyes Cristianos diye. Buradan görmüş olduğunuz üzere bir restorasyon çalışması görünüyor. Kuleler bayağıdır restorasyondaymış. Sanırım komple kapatıp restorasyona alalım dediler. Burada da en çok görmek istediğimiz yerlerden biriydi. Çok güzel bahçeleri var, böyle havuzlu vesaire. Siz geldiğinizde açık olursa mutlaka bence gezin içeriği. Hadi biz devam edelim. Evet arkadaşlar, Arap hamamı kalıntıları varmış. Gelin hep birlikte bakalım. Giriş bu tarafta. Evet, girelim bakalım. Buranın da giriş ücreti 3 euro. Hadi hep birlikte girelim. Hamam kültürü sonuçta bizim çok yakından bildiğimiz bir kültür. Buradaki şeylerde duvarların süslemelerinden, boyamalarından bahsediliyor. Ama tabii şu anki itibariyle o tarz şeyler kalmamış. Bu resimlerde de rengarenk. Ama güzel bence. Bunlar da kalan dekorasyon kalıntılarından. Yani muhtemelen çok iyi bir dekorasyonu vardır. Bu kadar, baksana, ip incecik işçilikler ve şunun üzerinde Arapça yazılar var. Ay yavaş. Pardon. Yani düşün, şu kadarcık parçada Bir de işçilik var. bu varsa. 3 neymiş o? Seramika. Seramik şey galiba ya, şu testi gibi şeyler oluyor, öyle bir şeyden kalıntı diye tahmin ettim. Şunlar da camlarından kalanlar herhalde. Orijinal hali. Bakar mısın kocaman? Şöyle bir yermiş herhalde.
Evet, yukarıdaki görmüş olduğumuz Evet, tahmin ettiğim gibi şöyle büyük testi parçasıymış o da. Güzel bir yer bence ya. Gelince bakın yani. evet. 3 euro giriş ücreti de uygun bu arada. Aa bak yerde biraz mermerlerin kalıntısı Evet. var, renkliymiş. Haydi çıkalım. Evet arkadaşlar, sokaklarda yürümek çok keyifli. Böyle dar, böyle küçük bir yermiş gibi hissettiriyor insana. Böyle avluda mesela, şurada su akıyor. Böyle çok Tarihi dokuyu, otantik mi desem böyle. tarihi dokuyu güzel çok güzel hissettiriyor, değil mi? Evet. Ve insanlar da çok güler yüzlü ya. İnsanlar Çok gerçekten sıcakkanlı. sizin modunuzu otomatikman yükseltiyor. Böyle biriyle yüz yüze gelseniz hemen selam veriyor, gülümsüyor. Biliyor. İkiye ayrılıyormuş. Biz buradan ne tarafa gideceğiz? Böyle gideceğiz. Oo, churros Churros da varmış. and chocolate seversin bakalım mı? Churros severim ama Hepsini sevmezsin. yok şu an churros yiyemeyiz biliyorsun ki bir Başka bir planımız şey var. yiyeceğiz. O da sürpriz olsun. Sokakların darlığını görüyorsunuz. Bu sokaklara herkesin erişimi yok bu arada. Kurtuba Camisi'nden sonra belirli bölgeler var ve işte taksi veya orada yaşayan kişilerin sanırım erişim imkanı var. Bariyerli bir sistemleri var. Araçla gelirseniz böyle çok şehir içindeki yerlerde kalmanızı tavsiye etmem o yüzden. Otoparka yakın yerlerde kalın derim. Evet, burada bir sürü tapasçılar var bu arada. Mağazalar var. Güzel hamur işi kokusu geldi burnuma şu an. Evet, şu karşıdaki pastaneden olabilir. Olabilir. Evet, şu an Flores sokağındayız ama çiçekler çok yok. Evet, çiçekli sokak diye buraya gelelim dedik ama İki düşündüğümüz çımbıt. kadar çiçek yok. Evet, Bir de sokaklar arası gezerken çok böyle balık kokusu geliyor. buram buram. Aa şurasıymış. Aa tamam ya. Pardon. Saksılara çiçek koymuşlar. Evet, bayağı da dar bir sokak. Sevimli bir sokak. Yani güzel ama bir Alaçatı'yı görmemiş bunlar galiba. Kesinlikle katılıyorum. Kabak marmeladı dedi. Bence fıstıklı alalım ya. Ama sen ne istiyorsan söyle. This vanilla cream. Aa, Vanilyalı. vanilyalıymış. Ondan şu Kürt böreğine benzemiyor mu? Hı hı. Cordoba'nın meşhur tatlısı pastel. Cordoba yemek için El Pastel Cordobes'e geldik. Burası sadece take away şeklinde veriyormuş. Buradan vanilyalı aldık. 4,5 lira fiyatı var. Puanı da yüksekti bu arada. O yüzden buradan aldık. Şimdi başka bir yere oturarak da başka bir çeşit yemek istiyoruz. Hadi devam edelim. Hem de yeni, bak üstte de var, altta da var. Lotuslu da varmış. Deneyelim gelmişken. Hazır mısın? Evet, benim de diğer yerden aldığım şundan da onu da sonra denedikten sonra yorumumuzu yaparız.
Gel bakalım deneyelim. Hadi deneyelim. Evet. Fıstıklı pastel Cordoba söyledik. Bir tane cappuccino söyledim. Şimdi tadım yapacağız. Baklava gibi duruyor. Sen tat onu. Bildiğin kuru baklavaya benziyor. Ben ona benzettim. Benziyor. Güzel bu arada. Bayağı tatlı ama. Bayağı tatlı, tamam diyecektim. Yani milföy ama tabii soğumuş. Öyle çıtırlığı falan kalmamış. Ama gayet güzel. Güzel, evet. Böyle şekere ihtiyacınız olduğunda deneyebilirsiniz. Kestiğim kısmı da göstereyim. Şöyle görebilirsiniz. Milföy gibi bizim şeylere de benziyor. Milföy tatlılarına da benziyor ama o kadar çıtır yok. Cappuccino'nun çok güzel üstüne şekil yapmış. Biz bu arada sabah da arkadaşlar bu tarz bir şeyler yediğimiz için Çok güzel bu arada kahvesi. Hafif yani. sabah içtiğim için ben bir kez daha söylemedim. Afiyet Seviyorum. olsun sana. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şu an Medinetüz Zehra Sarayı'na gitmek üzere. Burada bir park alanı var. Oraya geldik. Şu an bulunduğum yerde normalde oraya giden shuttle bus'lar oluyor yeşil renk. Onun öncesinde şu arkada şu tarafa doğru gittiğinizde bir ufak müze gibi bir yer var ve bilet oradan satılıyor. Size 1,5 euroluk şöyle bir bilet satıyorlar. Şimdi shuttle bus'ı bekliyoruz. Sonrasında oraya gidince tekrardan açacağız. Hatta öğrenciler de geliyor. Evet arkadaşlar, beklenen otobüsümüz geliyor. Şimdi binelim, sonra tırmanışa başlarız. Evet, şimdi shuttle bus'tan indik ve girişimizi yaptık. Shuttle bus'a da kişi başı 3 euro ödedik. Yaklaşık bir 5-6 dakika sürdü. Şu an şehre tepeden bakıyoruz. Medinetüz Zehra Sarayı olarak geçiyor bu bölge. Şöyle bir harita verdiler şeyden. 1,5 euro ödeme yaparken bu haritada da şöyle yerler gösterilmiş. Buna göre takip etmekte fayda var. İsimleri de yazmışlar, 1 numara vesaire. Bu sıralamada gitmek mantıklı olacaktır. Şöyle kırmızı çizgi de yapmışlar bunu, hani takip edin gibisine. Biz de şu an başlayacağız. Hadi bakalım, güzel görünüyor, sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar, bir konuya değinmek istiyorum. Buraya toplu taşıma araçlarıyla nasıl geliniyor açıkçası bilmiyoruz. Biz kendimiz araç kiraladığımız için. Çünkü burası biraz şehrin dışında kalıyor. Şu an giriş kapısındayız. Kuzey kapısındayız. Hemen gezmeye başlıyoruz. 1 numaradan başladık. Hadi bakalım. Burası için en az 1 saat ayırmak gerekir sanki. Daha önce de bu tarz yerde gezmiştik arkadaşlar. Pompei biliyoruz, onu da etiketleriz. Pompei buradan çok daha büyük olabilir. Zaten şöyle Çok daha oklarla yönlendirmeler var. Okları takip ederseniz size rehber olacaktır. Medinat al-Zahra ismi Arapça kökenlidir ve parlayan şehir anlamına gelir. Cordoba'nın yaklaşık 8 kilometre batısında Sierra Morena dağlarının eteklerine kurulu bir şehirdir. Endülüs Emevi halifesi 3. Abdurrahman'ın emriyle 936 yılında inşasına başlandı. Halifeliğini ilan ettikten sonra gücünü ve ihtişamını göstermek isteyen 3. Abdurrahman bu görkemli saray şehrini kurdu.
Burası aynı zamanda devletin idari merkezi ve siyasi gücün kalbiydi. Kat kat teraslarla inşa edilen şehirde en üstte halifenin sarayı, altında devlet yönetimi, en aşağıda ise halk yer alıyordu. Altın süslemeleri, mermer sütunları ve görkemli kabul salonlarıyla burası dönemin en etkileyici şehirlerinden biri haline geldi. Ancak bu ihtişam uzun sürmedi. Yaklaşık 75 yıl sonra çıkan iç savaşlarla şehir büyük ölçüde yok edildi. Bugün ise bu kalıntılar Endülüs'ün altın çağını hatırlatmaya devam ediyor ve burada kazı çalışmaları hala sürüyor. Evet, şu an burada çok güzel bir bahçe var, kocaman. Ve şurada bir tane de havuz var. Görevli vardı, özellikle sordum oraya gidemiyor muyuz diye. Yok hayır, orası ziyaretçiye kapalı dedi. Ama çok güzel görünüyor orası. Orayı da açın en yakın zamanda. Evet, en güzel yeri orası aslında ama Evet, değişik giremedik yani. şu an. Belki siz Kenardan havuz gözüküyor. Havuz da bayağı büyük bir şey sanırım. umarım siz geldiğinizde girebilirsiniz arkadaşlar. Biz burayı yaklaşık 1 saatte gezdik. Bence geldiğinizde 1 saat idealdir. Onun dışında çok sıcak vakitlerde gelmemenizi tavsiye ederim. Şu an Şubat olmasına rağmen güneş inanılmaz yakıcı ve saat şu an 5 civarında. Gelmek isterseniz eğer buna da dikkat edersiniz. Evet arkadaşlar, Endülüs gezimizin ilk durağı olan Cordoba vlogumuz burada sona eriyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar, şu an aşağıda görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube hesabımızı takip alırsanız mutlu oluruz. Mutlu oluruz. Bir sonraki vlogumuz Granada'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Fatih Premium Car Care sundu.